Hanımlar beyler 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Hepinize güzel bir sabah diliyorum. Çok güzel bir gün olsun. Konumuz sağlık her zaman olduğu gibi. Bugün de bacakta şişlik, ödem konuşacağız. Herkes TV8 ekranları başına. Evet beyler de izleyebilir ama hanımları biraz daha fazla sanki ilgilendiriyor bu mevzu. Biz hanımlar biraz daha ilgiliyiz yani bu ödemlerle ilgili. Kardiyoloji uzmanı Profesör Doktor Kenan İltümür şu anda yayın konuğum. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Güzel bir sabah olsun. Herkese. Bugün ne güzel Sabahlar bilgilendireceksiniz hocam yine bizi. Bakalım. Şimdi bu ödem nedir hocam? Bacak ödemi nedir? Bacaktaki şişlik, işte bu lipodemler falan her şey çok patladı. Farkındalığımız mi? mı yükseldi? Çok konuşuluyor. Yani bacak şişliği. Bacak şişliği ödemi nedir hocam? Halk arasında bacak şişmesi olarak bilinen bu durumu nasıl tanımlıyorsunuz? Şöyle ki aslında hepimizin başına gelen bir durum ya çoğu zaman. Örneğin Çorap giyiyorsun belli oluyor hocam çıkartınca Değil onu. mi? Tabii mesela. öğretmensiniz, sağlık çalışanıysanız. Tabii. Ya da ki bugün berberime gittim ilk olarak çektim. Yani kuaförseniz. Tabii, Yani ayakta. işinizi ayakta yapıyorsanız sürekli bir yer çekimine bağlı olarak, uzun süre kalmaya bağlı olarak gerçekten de akşam eve gittiğimizde, çıkarttığımızda çorabımızda bir izin kalmış olduğunu görebiliyoruz. Ya da uzun bir yolculukta gidiyorsunuz ya da masa başı işte ama bu şu yaptığımız işlemi sizi görüyorum. Hareketlisiniz, geziyorsunuz bunun dışında ama sürekli bu şekilde çalışıyorsunuz masa başında ve bacaklarınız şu şekilde. Bu da iyi değil bakın. Uzun süre ayakta kalmak da iyi değil ama aynı Hocam oturmak pozisyonda... daha kötü bence ben size söyleyeyim. Değil mi? Vallahi gerçekten ben oturamıyorum kalkacağım. Bir dahaki bölümde ayakta yapalım lütfen. Değil mi yani? Kesinlikle. Evet, bıraksam zaten olacak herhalde. Evet. Şimdi bu gibi durumlarda yer çekimine bağlı olarak birikimi kısmen olarak söz konusu olabiliyor. Şimdi ödemlerin bu bahsettiğim meslek gruplarının ya da diğerlerinin daha çok fizyolojik olarak düşünebiliyoruz biz bunları. Ve akşamleyin o ödem sabahleyin kalktığımızda çoğu zaman da geçmiş olduğunu görebiliyoruz biz yani. Bacaklarımızda çoğu zaman da belki de var olan durum ortadan kalkıyor. İşte Soğuktur. Tabii. O ödemler nasıl oluşuyor? Doku arasına sıvının girmesi demek aslında. Yani halk diliyle söyleyecekse doku arasına sıvının girmesi. Mekanizma çok basit aslında. Yani sıvı normalde damarlarımızın içinde gider. Ya o basıncın ciddi bir şekilde artması ki biz ona hidrostatik basınç diyoruz yani ciddi bir şekilde artması. Evet hocam. Ya da kanı damar içinde tutan albümin yani bir protein olan albümünün düzeyinin düşmesine bağlı. Biz de onkotik diyoruz, onkotik basınç diyoruz. Yani burada da bir düşme. Bu iki pozisyon bozukluğunda çok nadir olarak da bazı metabolik durumlarda ve hormonal değişikliklerde ya da travmalarda, benzeri durumlarda söz konusu olabilen şişlikler. Biz bunu dikkat almamız gereken yine benim alanım bir kardiyolog olarak anlattığıma göre benim alanıma çok giriyor. Ve önemli büyük bir kısmı da yine benim alanımda. Yani bir fizyolojik olarak düşündüğümüz o ödemlerin tedavisi de, onlara yönetimi de yine rahat olabiliyor, kolay olabiliyor. Nedenlerini ortadan kaldırırsanız sıkıntı gider. Örneğin bir kişide tiroidle ilgili bir bozukluk varsa ve o tiroidle ilgili bozukluğunu giderirseniz o ödemin tekrarda olma olasılığı çok azdır. Şimdi bunun dışında neler yapabilir? Yani ödemin şeyleri. Bazen bazı ilaçlar mesela kimse fark etmez. Yani şunu düşünürler. Biraz çünkü Türk insanı fazla ilaç kullanıyor. İlaç kullanırlar. Ki bunların en sık nedenlerinden biri de non-steroid anti-inflamatuar dediğimiz ağrı kesiciler ve romatizmal ilaçlar. Evet. İşte isimler vermeyelim ama reklama girmesin iyi bir diye. şey değil hocam. Ya bunları sık kullanıyoruz. Tansiyon ilaçları mesela. Bazen bizim hiç hoşumuza gitmez. Ya hocam tamam tansiyonum kontrol altına alındı ama benim bileklerim şişmeye başladı, ayakkabım ayağıma olmamaya başladı diyen hastalarla karşılaşıyoruz. Dolayısıyla bu durumlar olabiliyor. Şimdi biz hangi durumda ne yapalım diye. Hatırlar mısınız? Sizinle bir program yapmıştık. Bir paroksimal nokturnal dismeden bahsetmiştim işte. Evet, O evet. paroksimal nokturnal disme. Vücudumuz şişti ve vücudumuz şiştikten sonrasında kan akciğerlere geri geldi. O şişlik azaldı ve nefes darlığımız oldu, çektik. İşte bu mesela kalp yetersizliğinde eğer iki taraflıysa yani o zaman bir süreye geliyoruz. Ödem yani şişlik bacağımızın iki tarafında var mı? Peki tek tarafta varsa hocam? Yok. Tek tarafta Arasındaki varsa... fark ne mesela? İki bacakta şiş ya da tek bacak şiş. Bunun arasındaki fark. Bu çok güzel bir soru aslında. Çünkü
buna dayanarak biz tanıya da gidiyoruz. Yani iki taraflı şişliklerde biraz önce bahsettim ya, hidrostatik basınç, onkotik basınç. Kalp yetersizliğinde genelde çift taraflı olur. Böbrek fonksiyon bozukluklarında genelde çift taraflı olur. Ama ikisi arasında fark ne olabilir? Birinde az idrara çıkmış oluyorsunuz. Yine anemi eşlik eder böbrek yetersizliğinde, yani kansızlık eşlik eder, yüzü belli olur, toprak rengi bir renk vardır. Ve bu kişilerin genelde de göz etrafında da şişlikleri olabiliyor. Karaciğer yapabilir. Karaciğer çünkü protein sentezinin ciddi bir şekilde yapıldığı bir yer. Albümin düzeyinde ciddi bir şekilde azalma olursa örneğin, eğer sarılık geçirenlerde, siroz ve benzeri durum geçirenlerde söz konusu olabiliyor. Bunlarda ise önce karında bir şişlik olur. Yani biz asit deriz ona. Karında şişlik olur ve karındaki şişlikle birlikte bacakta söz konusu olabilir. Aslında burada gösterebilir miyim bilmiyorum ama biz şu bölgede, göstereyim eğer kusura bakmasınlar, seyircilerimiz de şey yapabilir. Şu şekilde biz çok rahatlıkla bir test yaparız burada. Gode bırakıyor mu bırakmıyor. Biz bu bölge tibial bölge, üzerine 5'e kadar 1, 2, 3, 4, 5 bıraktık. Ve dikkat ediyorsa benimki hemen düzeldi. Yani Hemen düzeldi. Demek ki sizde ödem yok. Bu düzelmiyorsa bizim açımızda çok önemli. Evde çok rahatlıkla bu testi yapabiliyorsunuz. Evet. Görebiliyorsunuz hatta, yani karşılıklı olarak. Çok bastırmak gerekiyor değil mi? 5 dakika bas yapıyorsun, 5 saniye. 5 saniyeden sonrasını çekiyorsunuz. Gode bırakıyorum, yani orada bir çukurlaşma oluyor mu, kalıyor mu, kalmıyor mu? Eğer çukurlaşma kalıyorsa gerçekten de kalp hastalıklarını, böbrek hastalıklarını ve protein kaybettiren durumları düşünebiliriz. Ancak işte lenf ödemi mesela, biz kardiyologların, kalp damar cerrahlarının aslında muzdarip olduğu en önemli konulardan biri. Yani kesin bir çözümü de çok çünkü yok. Yani fil ayağı olarak halk arasında bilinir ya daha çok. Genelde ayağı, evet. Şey üzerinde de olur, ayak üzerinde de olur. Bunlarda gode bırakmaz ve sert bir selülit şeklindeki bir durum söz konusu olabilir. Biraz önce çok güzel bir soru sordunuz Ebru Hanım. Yani tek taraflı olursa. Tek taraflı olursa ne oluyor tek hocam? taraflı şiş, kızarık ve ağrı. Yine hikayemiz uzun bir yolculuktan sonra geldi, hava alındı. Bu şekilde bize gelen hastalarımız oluyor. İşte bu da derin ven trombozu. Yani toplar damarların içindeki pıhtının oluşması. Bu da yine kırmızı bayraktır bakın. Çünkü siz bunu zamanında götürmezseniz bu pıhtının gidip akciğerlere atma ihtimali var. Ve eğer akciğerlere atarsa akciğerlerde bu defa oksijenizasyona ciddi sorun oluşturur ve hayati bir riske dahi neden olabilir. Bu açıdan bu bölgedeki tek taraflı şişliklere dikkat edeceğiz. Ağrı varsa dikkatli olmamız gerekiyor. Bazen selülit dediğimiz durumlar söz konusu olabilir veya lipodem. Evet. O bölgelerdeki şişlikler, bir tıkanıklık varsa lenf damarlarımızda, çünkü şu var, kanallarımız sadece arter, ven değil, arter, ven ve lenf damarlarımız var. İşte bu lenf damarlarımızın da iyi çalışması gerekiyor. Bu da ne yapıyor? Obeziteden kaçınırsanız, yürüyüşlerinizi aksatmazsanız ve o kötü alışkanlıklarınızı bırakırsanız ciddi bir şekilde bunun üzerinde geçersiniz. Peki hocam, venöz yetmezlik ve varisler ödem oluşumunda bir rol oynar mı? Kuşkusuz belki de en sık karşılaştığımız, işte o mesleklerde daha sık görülen, bizim venlerde bir kapakçık grubu var altta. Kaçak oluyor değil mi onda hocam? Tabii. Şöyle alttan yukarı doğru hareket ederler bunlar. Yani mekanizmayı ne dedik? Arterler dokuya kanı götürdü, kirlendi kan dokularda ve orada tekrardan kirlenen kan venler vasıtasıyla tekrardan kalbe gelmek zorunda. İşte o kapaklardaki bir yetersizlik söz konusu olduğunda, damarlar genişlediğinde bu defa ne oluyor? Yeterince yukarı doğru kan gelemiyor. Gelemeyince de biz buna venöz yetersizlik ya da varis diyoruz. Yani halk dediğimiz. Evet. Bunun iç varis veya da bu dışarıdaki görmüş olduğunuz renkli damarların olması çok bazen de önemli olmayabiliyor. Biraz önce bahsettiğimiz şişlikle birlikte ise, ciddi bir şekilde ağrıyla birlikte ise önemli. Çünkü zamanında önlem alabilirsek, ya belki de basit bir varis çorabı önereceğiz yani biz bu kişilere. Evet, belki o Yani şekilde çözüm olacak. önerilerde bulunacağız. Uzun yolculuk yaparsanız mutlak olarak kan sulandırıcı alın diyeceğiz sizlere. Ya da uzun yol gidiyorsanız partnerinize söyleyin, 2-3 saatte bir, geç buna ben de ne kadar uyuyorum bilmiyorum, benim hanımım izliyorsa bilmiyorum Evet. ama. Yani şunu diyeceksiniz,
bekleyelim, mola verelim ve o molalarda gezmek, hareket etmemiz gerekiyor. Hareket etmek. Bunları Kesinlikle yaparsak hocam bu yolu çok kat kıymetli. edemeyiz. Gerçekten Tabii ki. ben duramıyorum Ya. mesela uzun yolculuk, araba yolculuğu hiç bana göre değil. İyi gelmiyor bana. Hocam çok teşekkür ediyorum. Biz Ağzınıza teşekkür sağlık. ediyoruz. Harikasınız gerçekten. Sağ olun. Çok güzel bilgiler verdiniz bugün yine. Her zaman beraberiz zaten. Tabii ki aynen. Hanımlar beyler 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Hemen geri geliyorum.